3D Mad Max kanalından herkese merhaba. İsmail Akar ben. Bugünden sonra her pazar sabahları sizinle 3D teknoloji konuları hakkındaki dünya genelinde yaşanan gelişmeleri ve haberleri paylaşıyor olacağım. Ayrıca niş konuları ele aldığım videoları da devam edecek. Aynı mevcut videolarımda görüldüğü gibi. Gelelim bu haftaki haberlerimize. Nvidia Studio Premiere Pro'da sinematik drone videoları hakkında önemli gelişmeler içeren bir eğitim videosu yayınladı. Cold Symmetry, PlayStation 2020'nin 3. çeyreği ruhlardan ilham alan bir aksiyon RPG'si olan Mortal Shell tanıttı. Insidium şirketi Cinema 4D için size mükemmel gerçek sonuçlar yaratmanıza olanak tanıyan Cycle 4D Build 500'ü açıkladı. Houdini'nin seviye üretimi hakkında Scientific tarafından heyecanlı gelişmeler yaşandı. Rusya'dan bir araştırma ekibi yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda gündüzden geceye çevirmek için yeni teknoloji çalışmalarını dünya ile paylaştı. Hadi gelin haber detaylarımıza hep birlikte bakalım. İlk haberimiz, Nvidia Studio Premiere Pro'da sinematik drone videolarının nasıl düzenleneceği hakkında önemli eğitim videosu. Blizzard'dan David Long, Premiere Pro'da sinematik bir drone videosu oluşturma iş akışını açıkladı. Blizzard'ın kıdemli sinemasal sanatçısı David, drone görüntüleriyle sinematik bir video oluşturma konusunda adım adım prodüksiyonu paylaştı. Paylaştığı önemli eğitimde çekimin kendisini düzenleme ve renk düzenleme konu başlıklarını içeren iki ana bölüm sundu. Bu videonun düzenleme işlemlerini içermesi adıma Premiere Pro'nun temel özelliklerini ve sinematik video prodüksiyonu için gerekli hileleri göstermesinden dolayı yeni başlayan için mükemmel bir kaynak olacaktır. Eğitim videosunun içeriği ve haberin detayları 3D Mad Max.com sitesinden erişebilirsiniz. Linkini video açıklamasına ekledim. Gelelim ikinci haberimize. Cold Symmetry ve PlayStation 2020'nin 3. çeyreği ruhlardan ilham alan bir aksiyon RPG'si olan Mortal Shell'i PlayStation 4, Xbox One ve PC için tanıttı. Daha önce Dungeon olarak bilinen oyun, en büyük ağ oyunlarından bazılarını çalışan 15 kişilik bir ekip tarafından geliştiriliyor. Mortal Shell'i oluşturmak ya da duyurmak yaşamımız boyunca yaşadığımız en heyecan verici deneyimlerinden biri diye belirtti oyun yaratıcıları. Oyun, oyunculara Mortal Shell'i keşfetmelerini ve işgal etmelerini teklif edecek. Her oyuncunun farklı oyun tarzları için kendi becerilerine ve silah yükseltmelerine sahip olacağı belirtiliyor. Savaşın çok stratejik ve kısıtlı olduğu görse de farklı bölgelerdeki yeteneklerinizi test etmek için doğrusal olmayan bir level düzeninde mevcut. Oyun hakkında daha fazla bilgiye video açıklamasına ulaşabilirsiniz. Gelelim 3. habere, video açıklamasına ulaşabilirsiniz. Cinema 4D için size mükemmel gerçek sonuçlar yaratmanıza olanak tanıyan Cycle 4D Build 500'ü açıkladı. Cinema 4D için Blender'ın Cycle oluşturucusunun bir uygulaması olan Cycle 4D'nin yeni bir sürümü artık hem CPU hem de GPU'da ışın izleme yani Ray Tracing'i destekliyor. Araç setinin en son sürümü aydınlatma donanımları üzerinden daha fazla kontrol sağlamak için kullanıcıların fiziksel olarak gerçekçi sonuçlar elde etmelerini sağlayan bir dizi aydınlatma aracı da sunuyor. Ekip sınırsız render notları yani düğümleri ekledi. Mevcut özellikleri güncelledi ve bazı yararlı kısa yollar ekledi. İlgili güncellemelerde dahil olmak üzere tam listeyi görmek için Cycle 4D'nin sayfasını göz atabilirsiniz. Yine detaylarını ve linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Sıradaki haberimiz. Houdini seviye üretimi hakkında Scientific tarafından heyecanlı gelişmeler yaşandı. Ekip son zamanlarda bitmap üretimi, seviye oluşturma ve genel içerik oluşturma, kullanıcının iş akışını büyük ölçüde arttıran bir dalga olan Wave Function Collapse algoritması hakkında bir açıklama paylaştı. Ekipten Paul'un Houdini'nin yerleşik araçlarını kullanarak bunu nasıl genişleteceğini tartıştığı bu videoda yaratıcı iş akışlarını güçlendirmek için PDG'yi nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ekip ayrıca proje dosyalarını paylaştı. Ve son önemli haberimiz. Rusya'dan bir araştırma ekibi yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda gündüzleri geceye dönüştürmek için yeni model çalışmalarını dünya ile paylaştı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda gündüzleri değiştirmek veya günün zamanlarında tipik olarak farklı aydınlatmalar altında sahneleri yeniden oluşturmak kolay bir iş değil. Ve birçok araştırmacı gündüzleri inandırıcı bir şekilde değiştirmeye izin verebilecek yöntem üzerinde çalışmaktadır. Rusya'daki ekip yakın zamanda bu zorlukla başa çıkabilen yüksek çözünürlüklü gündüz çeviri modelleri olan Hidit'i sundu. Hidit'in bir görüntü modelini ve kullanıcının yüksek çözünürlükte görüntü çevirisi uygulamasını sağlayan yeni bir örnekleme şemasını birleştiği söyleniyor. Daha fazla detay isterseniz video açıklamasındaki linki tıklayabilirsiniz. Bu haftalık haberlerimizin sonuna geldik. 3D teknoloji, oyun, sinema ve sanat konularındaki yaşanan en önemli gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünyada yaşanan gelişmeler ile haftaya pazar sabahı görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.